Neden hep aynı tip insanları hayatımıza çekeriz? Hiç fark ettiniz mi? Hayatınıza giren insanların isimleri değişiyor, yüzleri değişiyor, meslekleri değişiyor ama size yaşattıkları duygu bir türlü değişmiyor. Bir ilişki bitiyor, aradan zaman geçiyor, başka biriyle tanışıyorsunuz. Bu kez farklı diyorsunuz ama birkaç ay sonra kendinizi yine aynı yerde buluyorsunuz. Yine bekleyen sizsiniz. Yine kendini anlatmaya çalışan sizsiniz. Yine karşı taraf uzaklaşıyor. Yine siz onun sevgisini kazanmaya çalışıyorsunuz. Bu bazen ilişkilerde değil, iş hayatında oluyor. İş değişiyor, patron değişiyor, şirket değişiyor ama yaşadığınız çatışma değişmiyor. Peki gerçekten sürekli yanlış insanlara mı denk geliyoruz? Yoksa farkında olmadan aynı hikayeyi biz mi yeniden kuruyoruz? Psikolojide buna tekrarlama zorlantısı deniyor. Tekrarlama zorlantısı insanın kendisine acı veren bir olayı farkında olmadan yeniden kurma eğilimidir. Freud bu kavramı 1920 yılında yayımladığı Haz İlkesinin Ötesinde adlı çalışmasında ele aldı. Freud'un dikkatini çeken şey şuydu. İnsan neden kendisine acı veren bir şeyi tekrar tekrar yaşar? Eğer zihnin temel amacı hazza yönelmekse, acıdan kaçmaksa, neden dönüp dolaşıp bize acı veren şeylerin benzerlerini yeniden kuruyoruz? Freud aslında bunu birkaç yerde gözlemledi. Hemen oluşmadı bu fikir kafasında. Önce Birinci Dünya Savaşı'ndan dönen gazilerde bunu gördü. Bu insanlar yaşadıkları dehşeti unutmak istiyorlardı. Ama geceleri aynı sahneleri rüyalarında tekrar tekrar yaşıyorlardı. Sonra danışanlarında gördü. İnsanlar geçmişte yaşadıkları bazı ilişkileri yalnızca Freud'a anlatmıyorlar. Farkında olmadan onunla benzer ilişkileri tekrar kuruyorlardı. Acı verici olanları özellikle. Ama asıl Freud'un en son noktada zihninde bu tekrarlama zorlantısını oluşturan şey torununda gözlemlediği bir olaydı. Freud uzun süre torununu gözlemliyor ve onda tekrar eden ilginç bir şey fark ediyor. Annesi evden ayrıldığında küçük çocuk ipine bağlı bir makarayı uzaya fırlatıyor. Sonra tekrar kendine çekiyor. Makara gidiyor, sonra kendisi tekrar onu geri getiriyor. Çocuk bunu defalarca yapıyor. Özellikle annesi evden ayrıldıktan sonra. Freud burada çok önemli bir şeyi fark ediyor. Öncelikle çocuk aslında annesinin gitmesini istemiyor. Annesinin kendisini terk ettiğini düşünüyor. Çünkü her gün o olay kafasında onun için öyle gözlemleniyor. Fakat annesinin gidişiyle yaşadığı bu ayrılığı bu kez kendi eliyle yeniden sahneliyor. Gerçek hayatta annesinin gitmesini kontrol edemiyor ama oyunda makaranın ne zaman gideceğini ve ne zaman geri geleceğine kendisi karar veriyor. Yani gerçek hayatta çaresiz kaldığı bir durumu oyunun içinde yönetilebilir hale getiriyor. Kontrol edemediği bir olayın karşısında bu kez kontrolün kendisinde olduğunu hissediyor. Ve bu o çaresizlik duygusunu bir süre katlanılabilir hale getiriyor. İşte burada çok önemli bir noktaya geliyoruz. İnsan bazen kendisine acı veren şeyi yalnızca hatırlamaz. Onu yeniden kurar. Peki neden? Bunun birkaç nedeni var. Birincisi tanıdık olanın iyi olandan daha güvenli hissettirmesi. Bakın bu cümle çok önemli. Yani bu cümle hayatınızın bir kenarında hep dursun. Tanıdık olan iyi olandan daha güvenli hissettiriyor. Çünkü zihin huzuru değil, öngörülebilirliliği tercih ediyor. Bildiği acı bilmediği huzurdan daha güvenli. İnsan bilmediği cenneti yaşamaktansa bildiği cehennemi tercih eder. Çünkü bildiği acının içinde nasıl davranacağını bilir, rolünü ezberlemiştir. Robert Zaknock diye ünlü bir psikolog var. Polonya doğumlu bir sosyal psikolog. 1968 yılında yayımladığı çok meşhur bir çalışma var. Bu çalışmada çok basit ama çok önemli bir şeyi keşfediyor. İnsan bir şeyle daha önce karşılaştıysa, daha sonra onunla tekrar karşılaştığında hiç tanımadığı bir şeye göre ona daha olumlu yaklaşıyor. Yani sadece tanıdık olması bile zihnin o şeye daha olumlu puan vermesine yetiyor. Psikolojide buna maruz kalma etkisi diyoruz. Bir şeyi daha önce gördüm, onu yaşadım, daha önce tanıdım. O zaman zihin onu yabancı bir şeye göre daha güvenli algılıyor. Şimdi bunu ilişkilere taşıyalım mesela.
Sürekli eleştirilerek büyümüş bir çocuk düşünün. Sevgiyle eleştiri onun dünyasında iç içe geçmiş. Yıllar sonra yetişkin olduğunda kendisini sürekli eleştiren, küçümseyen ve sevgisini kolay vermeyen bir insanla karşılaştığında bir tarafı acı çekiyor, tamam, ama başka bir tarafı orayı tanıyor. Çünkü bu duygu yabancı değil ona. Bu bir tür ev duygusu taşıyor. Daha da ilginci şu, bazen böyle biri karşısında gerçekten mesela sakin, güvenilir, çok iyi birisi çıktığında tam tersine huzursuz hissediyor. Diyor ki neden bir şey hissetmiyorum? Bir şey eksik. Çok düzgün biri ama içimden gelmiyor onunla bağ kurmak diyor. Çünkü bedeninin aşk diye tanımladığı şey yıllarca belirsizlik, beklemek ve kaybetme korkusuyla birlikte yaşandı. O yüzden bazen bizi çeken şey insanın kendisi değildir. O insanın bizde uyandırdığı tanıdık duygudur. Dikkat edin buna. İkinci neden bu kez kontrol bende duygusudur. Çocuklukta yaşanan birçok acının ortak bir özelliği vardır. Çocuk edilgendir. Yani ne olacağını kendisi seçemez. Bir ebeveyn uzaksa onu yakınlaştıramaz. Evde kavga varsa durduramaz. Terk ediliyorsa buna engel olamaz. Sevgi verilmiyorsa da zorla alamaz. Yetişkinlikte ise bilinç dışı aynı sahneyi başka bir biçimde yeniden kurabilir. Geçmişinde terk edilmiş biri, yetişkinlikle sürekli bağlanmakta zorlanan, mesafeli ve kararsız insanlara ilgi duyabilir. Elbette bilinçli olarak bu kez terk edilmeyi ben seçiyorum demez ama bilinç dışında çok önemli bir fark oluşur. O zaman çaresizdim, şimdi seçen benim. Freud'un torununun da gözlemlediği makara oyunundaki mekanizma da tam olarak buydu. Başına gelen şeyi bu kez kendisi sahneliyordu. İnsan kontrol edemediği bir acıyı kontrol edebildiği bir senaryoya dönüştürdüğünde geçici bir hakimiyet duygusu yaşar. Bir rahatlama, bir sakinlik. Ama burada da büyük bir sorun var. Kontrol duygusu acıyı iyileştirmez. Sadece onu daha tanıdık ve daha katlanılabilir bir hale getirir. Ve insan aynı hikayeyi yeniden yaşamaya devam eder. Üçüncü nedense bu kez onarabilirim umududur. Bence tekrarlama zorlantısının en insani taraflarından biri burasıdır. İnsan yalnızca acısını tekrar etmez. Bazen geçmişini düzeltmeye çalışır. Duygusal olarak ulaşılmaz bir anneyle veya babayla büyüdüğünüzü düşünün. Ne yaparsanız yapın o sevgiyi tam olarak alamadınız. Yıllar sonra yine duygusal olarak ulaşılması zor birine aşık olabilirsiniz mesela. Ve bilinç dışında şöyle bir cümle çalışabilir. Bu kişiyi kazanabilirsem o zamanki eksik de kapanacak, yani çocukluktaki. Çünkü bugünkü kişiyi ikna ederek geçmişte ikna edemediğimiz kişiyi sembolik olarak kazanmaya çalışırız. Bilinçaltı böyle çalışıyor. Ama burada da önemli bir gerçek var. Bugün karşınızdaki insanı kazanarak çocukluğunuzdaki insanı aslında değiştiremezsiniz. Geçmişte alamadığınız sevgiyi bugünkü insandan zorla alarak geçmişi yeniden yazamazsınız. Üstelik aynı rolü oynamaya devam ettirdiğiniz sürece çoğu zaman aynı finale ulaşırsınız. Yani bir sonuç istiyorsanız yeni bir rol gerekir. Yani yeni kararlar, yeni bir siz anlamında. Peki bu tekrarlar, hayatımızda devam eden bu tekrarlar neden bu kadar güçlü? Çünkü insan sevgiyi sıfırdan öğrenmiyor. Çocukken kurduğu ilk ilişkiler, daha sonra kuracağı ilişkiler için bir çeşit harita oluşturuyor. Çocuk sevginin ne olduğunu ilk ilişkilerinde öğreniyor. Sevgiye ulaşmak için mesela beklemek mi gerekiyor? Kendimi kanıtlamam mı gerekiyor? İyi çocuk olursam mı seviliyorum? Bir hata yaptığımda mı sevgi geri çekiliyor? Yakınlaştığım insan bir gün ansızın gidebilir mi? Bunların hepsi çok erken yaşlarda öğreniliyor. Geçenlerde Minnesota Üniversitesi'nde yapılmış çok uzun soluklu bir araştırma okudum. Bir grup insanı çocukluktan alıp yetişkinliklerine kadar takip etmişler. Yıllarca. Öyle birkaç ay ya da birkaç yıl süren bir araştırmadan bahsetmiyorum. Çok uzun bir çalışma. Ve sonunda şunu görüyorlar. İnsanların çocuklukta kurdukları ilişki biçimleri, yetişkin olduklarında kurdukları yakın ilişkilerde yeniden ortaya çıkıyor. Yani çocukken yakınlıkla ilgili ne öğrenmişseniz yetişkinlikte o haritayı yanınızda taşımaya devam ediyorsunuz. İnsan yalnızca çocukluk anılarını yanında taşımıyor tabii ki. İlk ilişki haritasını da taşıyor. Şehir değişiyor, insanlar değişiyor,
Ama harita aynıysa insan dönüp dolaşıp benzer yerlere varıyor. Peki tekrarlama zorlantısının hayatımızda çalıştığını ve tekrar tekrar bizi esir ettiğini nasıl anlarız? Aslında bunu fark etmek her zaman kolay değil. Çünkü karşımıza mutlaka çok büyük olaylar şeklinde çıkmıyor. Bazen son derece sıradan şeylerin içinde kendisini gösteriyor. Mesela hayatınızdaki insanlar değişiyor ama her ilişkide dönüp dolaşıp aynı tartışmayı yaşıyorsunuz. Ya da sürekli duygusal olarak ulaşılması zor insanlara çekiliyorsunuz. Veya her şey tam güzel gitmeye başlamışken içinizde bir huzursuzluk oluşuyor ve farkında olmadan ilişkiden uzaklaşmaya başlıyorsunuz. Kişiler değişiyor, mekanlar değişiyor, yıllar geçiyor ama siz kendinizi sürekli aynı duygunun içerisinde buluyorsunuz. İşte burada çok önemli bir cümle var. Kişiler değişir, senaryo değişmez. Eğer kişiler sürekli değişmesine rağmen senaryo değişmiyorsa artık yalnızca karşımızdaki insanlara bakamayız. Bir noktada kendimize de bakmamız gerekiyor. Ben de tam burada psikolojiyle tasavvufun kesiştiği alanı çok önemsiyorum. Çünkü modern psikoloji insan zihnini kendi kavramlarıyla inceliyor. Tasavvufsa insanın kendi iç dünyasını yüzyıllardır başka bir dil ve başka bir kavramla gözlemliyor. Ve insanın kendisini tekrar eden taraflarına baktığımızda iki alanın çok ilginç bir yerde buluştuğunu görebiliyoruz. Tasavvufta nefsin en belirgin özelliklerinden birisi kendisini tekrar etmesidir. İnsan aynı öfkeye tekrar düşer. Aynı kıskançlığı yaşar. Aynı korkuya kapılır. Aynı insanlardan şikayet eder. Ve çoğu zaman da problemin dışarıda olduğunu düşünür. Sufiler bu yüzden muhasebe kavramına büyük önem verirler. Muhasebe, insanın günün sonunda kendi haline bakmasıdır. Ama kendisini suçlamak için değil, kendisini görmek için. Bugün ne yaptım sorusundan biraz daha derin bir sorudur bu. Ben bunu neden yaptım? Neden o cümle beni bu kadar öfkelendirdi? Neden insanın onayına, çevremdeki kişilerin onayına bu kadar ihtiyaç duyuyorum? Neden yine kendimi kanıtlamaya çalışıyorum? Tasavvuftaki murakabe ve muhasebenin özünde insanın kendi iç hareketlerini gözlemlemesi vardır. Psikolojide de bu örüntünün değişebilmesi için önce görünür hale gelmesi gerekir. Çünkü fark etmediğiniz bir şeyi değiştiremezsiniz. İnsan kendi tekrarını görmeye başladığı anda artık yalnızca senaryonun oyuncusu değildir. Aynı zamanda dışarıdan kendisini de izlemeye başlar. Ben bunu yine yaptım. Ben yine aynı yerde aynı tepkiyi verdim. İşte değişim tam burada başlar. Peki bu döngü nasıl kırılır? Bunun sihirli bir cümlesi yok ama 4 temel adımı var. Birincisi kalıbı fark etmek ve ona bir isim vermek. Önce tekrar eden şeyi tek bir cümlede tarif edin. Mesela ben hep terk edileceğimi düşünüyorum. Ben sevgiyi kazanmak zorundaymışım gibi davranıyorum. Biri bana yaklaştığında geri çekiliyorum. Ulaşılması zor insanlara çekiliyorum. Bir kalıba isim verdiğiniz anda onu görünür hale getirirsiniz. Artık yalnızca duygunun içinde değilsiniz. Onu gözlemlemeye başlamışsınızdır. İkincisi, tetiklendiğiniz anda ilk tepkinizi geciktirmek. Çünkü eski kalıp kendisini en hızlı ilk tepkide gösterir. Öfkelenmek, susmak, kaçmak, kendini açıklamak, kendini kanıtlamaya çalışmak, telefonu açıp hemen mesaj yazmak ya da karşınızdakini cezalandırmak. İçinizden gelen ilk davranışı hemen yapmak yerine kısa bir boşluk bırakırsanız çözüme hızlı bir adım atarsınız. Çünkü tepkiyle davranış arasındaki o küçücük boşluk özgürlüğün başladığı yerdir. Üçüncüsü, verdiğiniz anlamı sorgulamak. Benim geliştirdiğim DAT sisteminin temelinde de bu var. DAT, durum, anlam, tepki demek. Bir durum ortaya çıkıyor. Siz o duruma bir anlam veriyorsunuz. Ve verdiğiniz tepki aslında o anlam belirliyor. Mesela bir insan mesajınıza geç cevap verdi. Durum ne? Mesaja geç cevap vermek. Ama siz buna hemen bir anlam yüklüyorsunuz. Beni önemsemedi. Ben değersizim. İşte bu durum değil. Bu sizin o duruma verdiğiniz anlam. Ve ardından tepkiniz geliyor. Siz de geri çekiliyorsunuz, öfkeleniyorsunuz, mesaj atmıyorsunuz ya da tam tersinde kendinizi kanıtlamak için daha fazla çaba göstermeye başlıyorsunuz. O yüzden kendinize şunu sorun. Şu anda gerçekten olan şey ne? Benim ona yüklediğim anlam ne? Karşınızdaki insanın bugün sessiz olması da mesela bir durumdur. Diyebilirsiniz ki anlam olarak da
Beni terk edecek. Niye sessiz? Bu ikisini birbirinden ayırmaya başladığınızda geçmişle bugünü de birbirinden ayırmaya başlarsınız. Çünkü biz çoğu zaman bugünkü olayı yalnızca bugünden bakarak değerlendirmiyoruz. Geçmişten getirdiğimiz anlamları da bugünün üzerine inşa ediyoruz. Ve dördüncüsü. Dördüncüsü ise aynı sahnede yeni bir davranış denemek. Döngüyü kırmak için her zaman sahneyi değiştirmeniz gerekmez. Bazen rolünüzü değiştirmeniz gerekir. Buna pattern interrupt deniyor. Yani zihnin sürekli aynı işleyen bir döngüsünü kesintiye uğratmak, kesmek. Normalde susuyorsanız mesela bu kez konuşun. Normalde peşinden koşuyorsanız bu kez durun. Normalde öfkeleniyorsanız ne hissettiğinizi söyleyin bu sefer sadece. Normalde kendinizi kanıtlamaya çalışıyorsanız bu kez hiçbir şey kanıtlamadan orada kalmayı deneyin. Zihin şunu bekliyor. Eski bir durum gelecek ve siz eski tepkiyi vereceksiniz. Çünkü buna alışmış zihin. Ama siz bu kez başka bir şey yapıyorsunuz. İşte döngü tam orada kırılmaya başlıyor. Çünkü yeni bir sonuç istiyorsanız eski senaryonun içinde yeni bir davranış üretmeniz gerekir. Ve bunu ilk yaptığınızda size tuhaf gelecek. Hatta yanlış yaptığınızı düşüneceksiniz. Çünkü eski olan tanıdıktır. Yeni olan başlangıçta yabancıdır. Ama psikolojik değişim tam olarak burada gerçekleşir. İnsan eski duygusunu bir daha hiç yaşamamayı öğrenmez. Eski duygu geldiğinde yeni bir cevap vermeyi öğrenir. Belki de bu yüzden hayatımızdaki tekrarları yalnızca kötü bir kader gibi görmek doğru değildir. Bazen tekrar görülmek isteyen bir kalıbın işaretidir. Her tekrar insana bir şey söylüyor olabilir. Bak burada hala bitmemiş bir şey var. Ve belki hayatınıza sürekli aynı insanların gelmesinin sebebi kaderiniz değildir. Belki de siz farklı yüzlerde aynı hikayeyi yaşamaya devam ediyorsunuzdur. Çünkü bazen değişmesi gereken sahne değildir. O sahnedeki rolünüzdür. Sahnedeki rolünüzü kendiniz seçip hayatınızın yönetmeni olmanız dileğiyle. Son olarak da yeni çıkan kitabımdan kısaca bahsedeceğim. Çünkü bu kitapta daha önceki kitaplarımdaki gibi öneri ve tavsiyelerden çok gerçek hayatta yaşanan bir hikaye üzerinde ki bence herkes kendini bu hikayenin içinde bulacak. Hepimiz bir koşturmanın içerisindeyiz. Aslında tüm bu bahsettiklerimi, çocukken öğrendiklerimizi hayatımıza nasıl yansıtıyoruz? Neden hep aynı insanları çekiyoruz? Bunu ve tasavvufi bilgileri de içine katarak yazdım. Bu gerçekten ilginç bir kitap oldu. Özellikle bunu, bakın herkese değil ama satırlar arasındaki derinlikleri okumayı sevenlere öneriyorum. İyi beni bulur, iyi sizi bulsun diyorum. Yorumlara da düşüncelerinizi ve sorularınızı yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.